Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Sizlerle birlikte piyasalara değineceğiz. Piyasalardaki zehir zemberek hareketleri bu grafiğimizde sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağız. Doları yorumlayacağız, altını yorumlayacağız. Gram altın, gümüş, Bitcoin, Euro Türk Lirası, Sterlin Türk Lirası gene bu videomuzda yer alacak. Teknik çalışmalarımız arasında olacak. Piyasalara dolarla bakalım. Dolar endeksinde özellikle yukarı yönlü hareketler yaşadık. Bizler dolar endeksinin yukarı hareketleriyle birlikte doların TL karşısında da güç kazanmasını hep birlikte sizlerle izliyoruz. Şimdi dolar endeksine şöyle bir bakalım. Dolar endeksindeki son durum nedir? Yukarı yönlü hareketler hangi seviyelere kadar olabilir? Evet, 107 seviyesine doğru dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket sizlerle birlikte izledik. Şimdi dolar endeksinde yukarı yönlü hareket daha devam edecek mi? Doları bu hareket daha yukarılara taşıyabilir mi? Bunu bulmaya çalışalım. Evet sevgili dostlarım, dolar endeksinde yukarı yönlü hareket olabilir. Bu da doların TL karşısında daha da güçlenmesine sebebiyet verebilir. Şimdi dolar endeksinde buradaki ana hedef bölgesi aşağıda bizler için 101 noktası ve yukarıdan geçen ana hat bölgemizdeki alan ise 105 civarından geçen alan. Yani buradaki dolar endeksinde de 4 puanlık bir hedef bölgesi var ve dolar endeksinde 109 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. O yüzden dolar endeksi hala güçlü durmaya devam edecektir. Biz de sizlerle birlikte dolar endeksinde 109 puana doğru yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Önemli destek gene 105 seviyesinden geçmekte. 105 seviyesi üzerinde durdukça ilk etapta 109 seviyesine doğru dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler tetiklenebilir sevgili dostlarım. Evet, dolar kuruna hemen geçelim. Dolar endeksine baktıktan sonra dolar kurundaki son durum ne şekilde, sizlerle birlikte bunu bulalım. Bizlerin takip ettiği sizlerle birlikte bir grafiğimiz vardı ve bu grafik üzerinde tam da noktasal olarak dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerin devamını bizler sizlerle birlikte izliyoruz. Şimdi bu hareket nereye kadar evrilebilir? Bakın sevgili dostlarım, bu hafta dolar kuru şuradaki 16.97 destek bölgesinin üzerinde kapanışını gerçekleştirebilir ise yukarı yönlü hareketler tekrardan dolar kurunda 18 lira 37 kuruş seviyesine doğru dolarda yukarı yönlü yükselişin devamını getirebilir. O yüzden haftalıkta özellikle bizler 16 lira 97 kuruş seviyesini sizlerle birlikte takipte kalacağız. Bu seviye üzerinde hala da 18 lira 37 kuruş seviyesinden geçen önemli seviye bizi bekliyor olacak. Kısada takip ettiğimiz en yakın destek 17-11 seviyesinden geçen destek. Bu 17-11 desteğini takipteyiz. Bu desteğin ana hedef bölgesi de yukarıdaki çizdiğimiz 17 lira 46 seviyesinden geçen ana direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Önemli seviyeler arasında. Dolarda stop bölgemiz 16.55. Burası hala daha geçerliliğini korumakta. Bu bölge üzerinde kalındıkça bizler kısada 17 lira 46'daki kuvvetli direnç seviyesini takip edeceğiz. Haftalıkta önemli ve kuvvetli destek bölgemizde arkadaşlar bu hafta itibariyle 16 lira 97 kuruş seviyesinden geçen alan. Bir strateji yapacak olursak 16.97 kısadaki bizlerin önemli destek bölgesi ve kuvvetli destek bölgesi. Bu destek üzerinde kapatabilirsek yukarı yönlü hareketlerde 17.46 ilk direnç bölgemiz, kuvvetli direnç bölgemiz. Burayı geçip geçmememiz çok önemli olacak. Buraya geçersek arkadaşlar o zaman tekrardan dolardaki 18 lira 37 kuruş rekor seviyesinde gördüğümüz rakamı tekrardan dolar kurunda yakalayabiliriz. Sizlerin dikkatle takip etmesi gereken kısadaki en yakın destek 16 lira 97 desteği. Haftalık kapanışlarda da bunu takip edeceğiz. 16 lira 55 kuruş ise bizlerin hem stop bölgesi olarak hem de istenen bölgesi olarak takip ettiğimiz ana bölge. Buranın da hedefi 18 lira 37 kuruş civarına doğru giden bir dolar kurunu bizlere izletebilir. Önümüzdeki günler içerisinde Cuma günü tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Bu veri önemli. Buradan gelecek olumlu veri sonuçlarıyla birlikte Fed'in faiz artışlarının ne kadar doğru bir şekilde piyasalara yön verdiği kanısı gelebilir ve bununla birlikte de dolar endeksi tekrardan yukarı yönlü sert hareketlerini devam ettirebilir. O yüzden altın yatırımcılarının ve dolar yatırımcılarının TİDAY verilerine odaklanması şart. Önümüzde Avrupa Merkez Bankası'nın açıklayacağı sevgili dostlarım faiz kararı var. Bu faiz kararıyla birlikte Euro Türk Lirası'nı takip eden arkadaşlarımız da gene Euro'da önemli bölgeler ve destek bölgeleri var. Bunlara dikkat edecekler. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte ben veya faiz kararına doğru Euro'da da yukarı yönlü hareketler bekliyorum.
Bizler için Euro'da en yakinen takip etmemiz gereken 17 lira 54 kuruş seviyesinden geçen destek var. Bu destek önemli olacak. Yükselişin tekrardan 18 ve 18.57 civarlarına doğru gidebilmesi için 17.54 önemli bir direnç olarak takip edeceğimiz alan. Günlük kapanışlarda 17.54'ü Euro takipçileri sıkı bir şekilde izlesinler. Haftalık kapanışlarda ise 16 lira 50 kuruş hala bizim için Euro Türk Lirası'nda önemli bir bölge ve yükselişin devamı için, yani ileride Euro'da 20'li seviyelere tekrardan gelebilmemiz için de uzun vadede 16 lira 50 kuruş seviyesi hala da kuvvetli bir direnç olarak yerini koruyor. İngiltere Merkez Bankası da faiz artışlarına devam edebilir. Sterlinde olan arkadaşlarımız 20 lira 43 kuruş direnci önemli. 20 lira 43 direnci üzerinde kapanışlar başlaması bizi tekrardan sterlin Türk lirasında 21 ve 22 TL'ler civarına doğru götürecek hareketi başlatabilir. O yüzden sterlin takip eden arkadaşlarımız da 20 lira 43 kuruş direncine dikkat etsinler. Aşağıda en önemli gene sterlinde takip edilmesi gereken haftalık bazda 19 lira 40 kuruş destek bölgesi de önemli olacak. Burası hala da yükselişin, trendin devam ettiği bir önemli destek noktası. Bu destekle birlikte ben 1-2 ay sonra, yatırım tavsiyesi kesinlikle olmasın, buradaki rakamların da ilk etapta 21 lira 71 kuruş ardından da 24 liralar seviyesine doğru sterlinde yukarı yönlü hareketleri başlatacağını düşünmekteyim. Evet, dolar tarafında baktığımız zaman Fed'in faiz artışları, bu faiz artışlarıyla birlikte de ABD Merkez Bankası'nda para yakma politikasına geçilebilir ise buradaki hareketleri dolarda daha da sert yaşayabiliriz. Dolar kurunda da ilerleyen günlerde 20, 22 ve 24 şeklinde yükselişin kademeli bir şekilde devam edeceğini düşünmekteyim. Ama ilk etapta doları takip eden sevgili dostlarımızın dikkat etmesi gereken en önemli alan 17 lira 44 kuruş seviyesinde bulunan kuvvetli direnç bölgesi olacak. Tekrardan yukarı yönlü hareketler için bu direncin yukarı yönlü kırılması şart ve takip edilmesi gereken önemli bir seviye olarak görmekteyim. Gram altın yatırımcıları ons altın hareketlerinin aşağı yönlü dönmesiyle birlikte gram altın tarafında da aşağı yönlü sizlerle birlikte hareketler izledik. Peki gram altında bundan sonra bizlerin önemli takip etmesi gereken destek ve direnç bölgesi hangi yerlerden geçiyor? 985 özellikle bizler için arkadaşlar takip ettiğimiz kuvvetli bir direnç bölgesiydi ve yükselişin devamı için bu 985 TL'nin yukarı yönlü geçilmesi gerektiğini önceki videolarımızda belirtmiştik. Gram 985 TL'ye deyip buradan onsun aşağı yönlü hareketinden kaynaklı olarak burada da bir geri salınma sizlerle birlikte yaşadık. Şimdi bizler için burada 964 bir destek noktası mevcut ve onlar altında da 950 TL'den geçen önemli bölge takip edilmeli. 950 yükseliş trendimizin geçtiği alan ve bu destek çok önemli bir destek. Bu iş süren desteğini de takip ederken 950 seviyesi altında kapanış olursa stop olmakta, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla fayda var. 950 üzerinde kalındıkça kısa vadede yönümüz tekrardan 986-964 bölgesine doğru gram altında yukarı yönlü yükselişlere sebebiyet verebilir. 985.6 bizler için kritik bir bölge. Buradaki harekette aşağı yönlü arkadaşlar, eğer haftalık kapanış yapamaz isek bu 985-987 bant aralığında hareket 863 TL civarına doğru aşağı yönlü hareketleri gram altında başlatabilir. O yüzden kritik destek ve direnç bölgelerini önemli bir şekilde, dikkatli bir şekilde takip etmenizde fayda olacaktır diye düşünmekteyim. Ons altın tarafında baktığımız zaman gene ons altında 1800 doların altındaki kırılımlar bizi aşağı yönlü ons altında götürdü. Şimdi ons altında bizler için kritik bölgeler var ve takip ettiğimiz bu dip bölgesinde deyip buradan bir yukarı yönlü hareket görebileceğiz mi? Çünkü bu bölge önemli olacak bizler için. Takipte kalmamız gereken en yakın ve kuvvetli destek bölgesi de 1730 dolar seviyesinden geçen bölge diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Eğer ki bu bölge içerisinde kalmayı başarabilirsek tekrardan yön yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir. 1730 ons altın takip eden arkadaşlarımız için dikkatle takip edilmesi gereken bir seviye ve bir alan olarak takip edilmeli. 1730 altında kırılımlar tekrardan gelir ise o zaman hareket biraz daha aşağılara sarkabilir ve bu hareket bizi 1684 bandına doğru gram ons altında aşağı yönlü taşıyabilir. Fakat 1730 önemli bir destek, kırılmadığı sürece hareket tekrardan buradan yukarı bandına doğru
ons altını yukarı taşıyabilir. 1730 seviyesine ons altın takip eden sevgili dostlarımızın dikkat etmeleri gerekli diye uyarılarımızı buradan yapalım. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüş tarafında bizler için önemli kritik seviyeler nerelerden geçiyor? Evet, gümüşün onsuyla başlayalım. Gümüşün onsunda benim bu seviyelerin artık dip seviyeler olduğu yönünde düşüncelerim var. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Gümüşte bu seviyelerin altında artık bir rakam ben beklemiyorum. Buradan tekrardan gümüşün toparlanacağı. Maksimum seviyenin, bir iğne seviyesinin atılması durumunda belki 18.50, 18.60 seviyelerine doğru aşağı yönlü hareketler olabilir ama buradan tekrardan gümüşün onsunun toplayıp 22 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri başlatacağı yönündeki düşüncem hala da geçerliliğini korumakta. Gümüş gram tarafında ise bizlerin bakması gereken ve dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken bir 10.70 direnç bölgemiz mevcuttu. Aşağıda da bizler için 10.45 bölgeleri önemli. 10.45 aşağı yönlü kırılmaması lazım dedik. Bu seviye kırıldı. Fakat tekrardan 10.45 üstüne atma çabaları gram gümüşte devam ediyor. Bizlerin de yakından takip etmesi gereken en yakındaki desteğimiz 9 lira 90 kuruş seviyesinde bulunan destek. Burası önemli bir destek gümüş gram takip edenler için. Onun üzerinde 10.45 ve 10.71 dirençleri yakından takipte kalacağımız önemli seviyeler. Günlükte tekrardan olumlu bir seviyeye gram gümüşün geçebilmesi için 11 lira 13 kuruş üzerinde günlük kapanışlar yapmamız şart. Haftalıkta da gene 10 lira 81 kuruş üzerinde kapanışlar bizim için şart. Aylıkta ise 10 lira üzerinde kalıp kalamayacağımız önemli. Bu 10 lira üzerinde kalmayı başarırsak hala da gümüş gramda 12 lira ve 13.20 seviyelerinde bulunan ana hedef bölgelerine doğru yükselişin devam edeceği kanısına sizlerle birlikte varabiliriz. Asgari ücret 5500. Bakalım şu an itibariyle yavaş yavaş bölgeselden zamlar açıklanmaya başladı. Asgari ücret bu seviyesinde alım gücünü koruyabilecek mi yoksa koruyamayacak mı? Fakat yaz gelmesi, üretimin artması, meyve sebzenin bollaştığı bu dönemde bile bu fiyatlardan meyve sebze tüketiyorsak yaz aylarında öyle pek de ahım şahım ben düşüşler pek beklemiyorum enflasyon tarafında özellikle. Eylül ayı itibariyle de enflasyonun ülkede daha da sert, Türkiye ekonomisi üzerinde daha da sert şekilleneceği yönündeki düşüncem geçerliliğini hala da koruyor. Bu da bizleri arkadaşlar Ağustos ayından sonra pek de iyi günlerin beklemediği yönündeki işaretleri veriyor. Uzun vadeci yatırımcı olmak iyi. Bu aralar gram tarafları güzel alım fırsatları veriyor. Kademeli olarak alım fırsatları yaratıyor. Bunların yatay seyirden çıkmalarıyla birlikte yukarı yönlü hareketleri de hızlı olabilir. O yüzden çok dikkat etmekte fayda var. CDS, özellikle ülke CDS puanımızın çok yüksek olması, Merkez Bankası rezervlerinin zayıf olması, cari açık, doların TL karşısında tekrardan değerleneceğinin çok kuvvetli sinyalleri ve işaretlerinden olduğu da unutulmamalı. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte piyasaları bir kısa değerlendirme yaptık. Piyasalarda oluşabilecek destek ve direnç noktalarının kurlara olan etkisini bulmaya çalıştık. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalıma üye olmamış arkadaşlara mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.